Merhaba sevgili seyirciler, Resim Keyfine hoş geldiniz. Ben Muhammed Melikiyani. Şimdi sizinle beraber göreceğimiz hizli manzara çalışmalarım. Bu inanılmaz güzel bir sistemdir. Bu sistem ilk Amerika'da 75-80 senelerin arasında geliştirildi, inanılmaz dünyada yayıldı. Şu anda 200 devlet televizyonlarında bu devamlı gösteriliyor ve acayip beğeniliyor. Bence siz de beraber, eğer dikkat ederseniz, sizinle beraber bu tekniği göreceğiz ve muhakkak siz de öğreneceksiniz. Bana göre Allah herkesi yetenekli yaratmıştır. Herkes yeteneklidir. Ve bu daha ziyade istek ve sevmekle oluyor. Yani eğer bir şeyi seviyorsanız muhakkak yapabilirsiniz. Dolayısıyla yetenek eşittir sevmek. Sizinle beraber daha sonra göreceğiz. Gayet güzel bir teknik ve çok hızlı gelişen bir tekniktir. Onun için buna hizli manzara çalışması diyoruz. Ve bu sistem wet on wet dediğimiz ıslak üzerinde ıslak çalışma bir sistemdir. Daha ziyade vuruşlu bir sistemdir. Ve renkler paletten ziyade daha sonra tuvalin üzerinde harmanlanıyor ve acayip efektler meydana getiriliyor. Biz beraber bu tekniği ve bununla ilgili araçları burada göreceğiz ve göreceksiniz ki çok kolaydır ve çok güzel beraber bunu başarabiliriz. Hızlı manzara çalışmak için özel araçlar ve gereçler geliştirilmiştir. Şimdi teker teker ben bu araçları ve gereçleri size göstereceğim. Dikkat edin. Bu 5 santim veya 2,5 inç geniş fırçamız. Bu 1 inç 2,5 santim fırçamız. Elips fırça. Gördüğünüz gibi bunun kenarları yuvarlaktır ve özel dizayn edilmiştir. Yuvarlak fırçalar. Bu fırçaların çok değişik işlemleri var. Büyük ve küçük ölçülerde yapılmış fırçalardır. Yelpaze fırçalarımız, bunlar da inanılmaz efektler yaratıyor ve çok geniş kapsamlı bu sistemde kullanılabilirsiniz. Ve büyük spatula, küçük spatula. Gördüğünüz gibi bu spatulalar bu sistem için özel dizayn edilmiştir. Ve bunlar bayağı güzel bir ekipmanınız oluyor ve muhakkak bunlarla çok çok güzel efektler ve resimler yapabiliyorsunuz. Bu fırça, filbert fırça dediğimiz çok geniş kapsamlı bir fırçadır ve göreceğiniz gibi çeşitli yerlerde kullanabilirsiniz. Bu iğne fırçası veya script liner. Bunda dalları, çalıları ve küçük efektler veya çizgiler için yaratılmıştır. Ve bu da çok güzel çalışıyor ve beraber göreceğiz. Çok inanılmaz fırçalardır bunlar. Bir de boyalarımız var. Hızlı manzara sisteminde kullandığımız boyalar 13 boyadan meydana geliyor. Ki çalışma sırasında teker teker ben bu boyaları size tanıtacağım. Palet olarak kullandığımız bu sistemde akrilik geniş bir palettir. Bu palet inanılmaz güzelliklere sahiptir. Bir kere çok hafiftir, şeffaftır ve düzeyi çok düzgün bir şekilde dizayn edilmiştir. Ve her boya belli bir yeri var. Her boyanın bu paletin üzerinde belli bir yeri var. Dolayısıyla siz boyaları aramıyorsunuz ve hemen bulabiliyorsunuz. Zaten unutmayın ki bu hizli manzara çalışmasıdır
Dolayısıyla vakit kaybetmiyoruz. Spatula ile bunun üzerinde gayet güzel çalışabiliyorsunuz ve akrilik olduğu için boyaları emmez ve yağlarını almaz. Karışım çok kolay ve nihayet inanılmaz, ben şimdiye kadar gördüğüm en güzel palettir. Söylediğim gibi bu sistem wet and wet sistemidir. Yani ıslak üzerinde ıslak çalışma. Ha dersiniz ki nasıl tuvali biz ıslatıyoruz? Bu tuvali genellikle liquid white dediğimiz sulu beyaz. Bunu yanlışlık olmasın. Bu su bazlı değil. Ama Titan White'ın inceltilmiş vaziyeti sulu bir şekilde çok sıvı ve likit olduğu için aynı zamanda bunu liquid white diyoruz. Ve biraz sonra göreceğiniz gibi bunu ilk tuvalimizi ıslatıp ondan sonra çalışmaya başlıyoruz. Genellikle biz kokusuz tiner kullanıyoruz. Çünkü bu alerji yapmaz. Gayet güzel kullanışlı bir tinerdir. Ve bu sistemde herhangi silmek için bir bez veya herhangi bir şey kullanmıyoruz. Yalnız havludan, kağıt havlu kullanıyoruz. Çalışma masamız şu masadır ve özel dizayn edilmiş bir masa. Çünkü şurada gördüğünüz gibi yuvarlak silindr şeklinde bir tekne var. Bu teknenin içinde tiner ve bir ızgara var. Genellikle o ızgaranın üzerinde aşağı yukarı 2 santim kokusuz tiner var. Ve ilk fırçayı burada yıkanıp, burada gördüğünüz gibi başka bir ızgara var. Fakat burada tiner yok. Burada fırçaları püskürterek oradaki fazla yüklenmiş tineri atıyor ve dolayısıyla ondan sonra fırçayı vurduğunuz bu metal veya herhangi bir şeye herhangi bir sorun meydana gelmez ve ortamı kirletmez. Şimdi size söylediğim gibi olay başlıyor. İyice dikkat edin. Şu anda tuvalimiz kurudur. Ama sistem wet and wet'tir. Yani ıslak üzerinde ıslak çalışmadır. Ne yapıyoruz? Beraber bunu seyredelim. Bu sulu beyaz iyice çalkalanıyor. Bunu çalkalıyoruz. İyice karışsın diye. Çünkü çokmuş olabilir. Geniş fırçamız, 5 santim fırçamızı alarak ve şu liquid white'ı alıyoruz. Gördüğünüz gibi bir miktar alıyoruz. Burada dikkat edeceğiniz bir konu var. O da liquid white'ı sürerken çok düzgün bir şekilde ve homojen bir şekilde bunları sürmeniz lazım. Bir yerde birikip bir yerde az olursa bu olmaz. Dolayısıyla göreceksiniz ki gayet basit. Biz bunu kullanacağız ve hareketimiz çapraz harekettir. Çapraz hareket devamlı veya çarpı işareti gibidir. Bunu unutmayın. Bu harekete biz çapraz hareket diyoruz. Çok önemli bir yeri var. Çok önemlidir. Çünkü neden? Bu çapraz hareket gayet güzel boyayı karıştırıyor ve sizi çok rahatlatıyor. Yine biraz alıyoruz. Liquid white veya sulu beyaz. Ve çalışmaya devam ediyoruz. Yine hareketimiz çapraz bir harekettir, unutmayın. Ve böylece aşama aşama bu tuvali ıslatıp ve aşağıya doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi bütün tuvali
ıslak yaptık. Yani yukarıdan başladık. Bu çapraz hareketle aşağıya kadar geldik. Bu çapraz hareketten sonra önemli olan iki hareket var. Birisi yatay hareket. Bakın. Bu yatay hareket, eğer herhangi bir yerde bir hata varsa tuvalden tamamen onları arındırmış oluyor. Ve ondan sonra dikey hareket, yukarıya doğru şöyle bir hareket gördüğünüz gibi. Ve ondan sonra bir test yapıyoruz. Test de çok kolaydır. Parmağınızı sürün, gördüğünüz gibi. Bu parmak gösteriyor. Yani tuvalin desenini parmağının üzerinde aynı şekilde yansıtması lazım. Fakat bunu her tarafını bakın. Yani tablonun şu tarafı, bu tarafı, burada her tarafı kontrol edildikten sonra o zaman belli ki her taraf eşit miktarda liquid white sürülmüştür. Şu anda şu tuval çalışmak için hazırdır ve ıslak vaziyette. Şimdi fırçamızı nasıl yıkamasını size göstereceğim. Çok kolay ve çok güzeldir. Bu sistemi gerçekleştirdiğimiz bu masada onun için dizayn edilmiştir. Yani burada fırçanın fazla boyasını alıyoruz ilk. Orada bir ızgara var. Bu ızgaranın üzerinde fırçayı sert bir şekilde sağa sol yapınca bütün boya gidiyor. Fakat bunun üzerinde hala tiner var. Ne yapıyoruz? 45 derecelik vuruşlar yaparak bu fazla tineri atmış oluyoruz. Ama hala bunun içinde tinerler var ve tehlikelidir. Çünkü eğer bu tiner tuvalinize gelirse bütün resimi mahvedecek. Dolayısıyla hala bu kuru bir fırça değil. Ama burada dizayn edilmiş bu ızgara, ikinci ızgara üzerinde ama burada herhangi bir tiner yok. Yavaş hareketlerle başlayarak ondan sonra bunu hızlı bir şekilde yapıyoruz. Bu ne yapıyor? Bütün içindeki tineri püskürterek ve fırça tamamen tinerden arınmış oluyor. Hala bu fırça tabii ki tamamen tinerden arınmıştır ama yine burada püskürttüğümüz gibi şayet çok az bir miktarda içinde tiner olabilir ve eğlenceli iş şimdi başlıyor. Bakın bu fırçayı vururken stres atabilirsiniz ve hincinizi alabilirsiniz. Çok inanılmaz bir eğlenceli bir şeydir. Ben çok severim bunu. Bakın şöyle. Şu anda bu fırçaya biz kuru fırça diyoruz. Ve üzerinde herhangi bir boya veya bir tiner bir şey yoktur. Gördüğünüz gibi tuvalimiz ıslak vaziyette duruyor ama ben modüler sistem çalışacağım. Yani gökyüzü, bulutlar ve dağları vereceğim size bu tuvalde. Dolayısıyla tuvali değiştirerek diklemesini çalışmaya başladım ve beraber bunu göreceğiz. Şimdi evet, boyalardan dedim bahsedeceğim. 13 tane boyamız var. Çok güzel boyalar. Bunların sırasıyla burada kullanacağız. Ama tabii ki hepsini şöyle bu manzarada veya bu çalışmada kullanmayacağız. Fakat bu boyaların tanıtımı fena olmaz. Bakın. Bu sistemde ve herhangi bir klasik sistemde, peyzaj veya herhangi bir tarzda en çok kullanılan boyalardan birisi Titan White'tir veya beyazdır. Ve bunun bu paletimiz üzerinde özel bir yeri vardır. Söylediğim gibi her boyanın kendi yeri var. Başka yere gitmez. Dolayısıyla siz o boyayı çabucak bulabilirsiniz. Yanında Talugirin çok kuvvetli bir yeşil ve bunu bazı ağaç tiplerinde falan kullanacağız. Ve Indian Yellow, bu Hindistan'da bu rengi çok seviyorlar ve çok kullanıyorlar. Onun için onu Indian Yellow diyoruz.
Ve bu da değişik bir sarı sayılır. Bütün gördüğünüz gibi aslında şimdi bütün bu renkleri kullanmayacağım. Fakat renklerimiz bu 13 tane rengin ne olduğunu ve yeri paletin üzerinde dizaynı nasıl olduğunu göstermek amacıyla bunları burada yerleştirdim. Şimdi beraber aşamaları gireceğiz ve bu modüler sistem aslında eğitim amacıyla ve sizler daha ziyade, daha güzel bir şekilde konuyu anlamanız için biz bu modüler sistemi kullanıyoruz. 4 modülden meydana geliyor bir peyzajda. Gökyüzü, bulutlar, ondan sonra dağlar, ondan sonra ağaçlar ve sonra sular. Ve bunun bittikten sonra herhangi bir manzarayı yapabilirsiniz. Bakın şimdi gökyüzünü nasıl çalışacağızı size göstereceğim. Beraber bunu dikkat edelim. Önemli olan kuru fırçamızı alıyoruz. Kuru fırçayı söylediğim gibi püskürttükten sonra kuru fırça deriz. Boyama, yükleme çok önemlidir. Çok çok önemli. Bunu dikkat edin. Bakın şuradaki talubuluyu yerinden alıp sağ sol yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde sağ sol hareket ederek fırçanın bütün kirlerini bu şekilde boya alıyoruz. Çok güçlü bir boya olduğu için fazla almıyoruz. Ve tamponlamak. Bu çok önemli. Tamponlamak neye yarar? Bu bütün kılları eşit miktarda boya alması ve daha güzel çalışmak için önemli olan bir harekettir. Sonra buraya geliyoruz. Tuvalimiz ıslaktır ve göreceksiniz ki gayet güzel çalışabiliriz. İlk aşamada hiç beyaz boya kullanmadan yarı bulutlu bir hava yaratmaya çalışacağım. Bakın bu da bu tekniğin özelliklerinden biridir. Çapraz hareketlerle başlıyoruz. Bazı yerleri açık bırakıyoruz. Yine çapraz hareket. Gördüğünüz gibi devamlı çapraz hareket. Burada dikkat edeceğiniz bir konu var ve bu nedir biliyor musunuz? Burada siz nasıl isterseniz bu havayı yaratabilirsiniz. Yani şarp bulutlar ve yarı bulutlu bir hava. Burada benim hedefim yarı bulutlu bir hava yaratmaktır. Şimdi harmanlama aşamasındayız. Bunu nasıl harmanlıyoruz? Beraber göreceğiz. İlk beyaz kısımlardan başlayın. Hafif orada vuruşlar yapın. Yine çapraz hareket, çapraz hareket. Bu çapraz hareketler çok önemlidir. Hemen gelişiyor. Bakın böyle hiç beyaz kullanmadan yarı bulutlu bir havayı görüyorsunuz ki yavaş yavaş bulutlarımız gerçekleşiyor ve gayet kolay herkes yapabilir ve hiç korkmadan bunu devam edebilirsiniz. Fakat unutmayın, bu harmanlaması çapraz hareketlerden meydana gelen bir harekettir. Evet, şayet daha şarp, daha değişik bulutlar istiyorsunuz. Onun için hiç korkmayın. Çok basit bir şekilde size göstereceğim nasıl yapacağınızı. Yanında biraz gökyüzünü değiştirerek yanındaki Persian Blue veya mavi, koyu maviyi kullanıyorum. Gördüğünüz gibi. Bu biraz daha koyu bir laciverttir. Yine bu tamponlama çok önemli. Fazla boya sakın almayın. Lüzum yok. Buraları biraz daha koyu bir renk veriyorum. Evet, şimdi eğlenceli kısmı başlıyor. Dikkat edin.
Burada daha sharp bulutlar yaratmaya çalışacağım. Fakat bunu başlamadan önce demin sizi gösterdiğim bütün bu fırçalar bir özelliği var. Bu teknikte bütün fırçaları öteki fırçanın yerine kullanabilirsiniz. Ve bu teknikte en güzel, en verimli şekli de budur. Şimdi çalışmalar sırasında göreceğiz ki fırça önemli değil, teknik önemlidir. Dolayısıyla her fırçayla her şeyi yapabilirsiniz. Şimdi daha sharp, belirgin bulutları yaratmak için şuradaki beyazı alıyoruz. Aşağıya çıkıyoruz böyle. Bu şekilde. Gayet kolay. Çok az bir miktarda, çok az. Bakın. Şu kadar. Bir kırmızı ona veriyoruz. Derseniz neden biliyor musunuz? Bütün bulutlarda hafif bir kırmızılık var. Tam beyaz değiller. Fakat bunu fazla vermeyin çünkü pembe bir renk meydana getiriyor. Gördüğünüz gibi yine beyazı görüyorsunuz. Azıcık rengi değişti. Ve şu şekilde bunları yayılın. Ara sıra bunları aşağıdan yukarıya toplayıp buraya biriktirip ondan sonra bir numara fırça ile bulutları yapmaya çalışıyoruz. Yine gördüğünüz gibi burada yüklediğiniz boya miktarı bayağı yoğun olması lazım. Şunun tam tersinde. Orada az boya aldık. Burada bayağı yoğun boya alıyoruz. Ve istediğimiz bulutları yaratıyoruz. Bakın şu hareket çok önemlidir. Şuradaki fırçayı bir kere daha gösteriyorum. İki taraf yükledikten sonra fırçanın bu tarafından yukarıya olduğu gibi aşağıya doğru çıkıyorum. Ve gördüğünüz gibi fırçanın bu tarafı biraz yamuk oluyor. Bu çok önemlidir. Bu hareketi yapmanızı tavsiye ederim. Ara sıra boya alın. Burada dikkat edeceğiniz çok önemli bir konu var. Bütün boyayı her tarafı eşit miktarda vermeyin. Burada ara sıra böyle karanlık alanları bırakın. Çünkü bu sizin bulutlarınızı daha güzel, daha yakışıklı bulutlar yapar ve bunlar çok önemlidir. Ha derseniz bulut fark etmiyor. Evet fark etmiyor. Ama biz daha güzel şeyleri yaratmaya çalışıyoruz. Unutmayın, bu bulutları katmer katmer yapabilirsiniz. Yalnız bir kere ben sizi gösterdiğim zaman o yeter. Dolayısıyla teknik aynıdır. Fakat bu aşamadan sonra bir kere daha eğer bazı yerlerde boya az almışsa kontrol edin ve sonra burada da dikkat edeceğiniz bir konu şudur. Unutmayın her işlemden sonra muhakkak fırçalarınızı yıkayın. Yıkamazsanız bazen bakarsınız bir facia meydana gelebilir. Bunu püskürtüyoruz ve eğlenceli bir şekilde incimizi alıyoruz ve stres atıyoruz. Şimdi fırçanın şu köşesi, bakın gösterdiğim şu köşesi yalnız birkaç tane bu killer kullanılıyor. Fırçanın her tarafı değil. Bu çok önemlidir. Yalnız üst kısmı ve fırçayı böyle tutarak ve hafif kendinize doğru bir yamuk bir şekilde hafif okşamalarla harmanlamaya çalışıyoruz. Ve dikkat edin ki üstteki boyalar kaybolmasın. Dolayısıyla bu hareket ince ve çok dikkatli yapmanız lazım. Bilhassa üst kısımlarında. Bu aşamadan sonra bu havaya uygun bir dağ çalışmasını başlayacağız beraber.
burada önemli olan bu sistemde çok önemli bir konu var. Her zaman çalışmak için ilk bir koyu bir alan ve koyu bir zemin veya koyu bir astar diyelim. Onu yaratıyoruz. Ondan sonra üzerinde onu ışıklandırmaya ve efekt vermeye çalışıyoruz. Dikkat edin. Şimdiki boyalar burada koyu maviyi alıyorum. Ondan sonra biraz siyah alıyorum. Biraz Van Dyke alıyorum. Ve crimson, vişne çürüğü. Bu üç rengi birbirini karıştırarak çok koyu bir renk meydana geliyor. Yalnız gördüğünüz gibi bir kere daha tekrarlıyorum. Prussian Blue biraz siyah, yani koyu lacivert, siyah, Van Dyke kahverengi, koyu kahverengi ve vişne çürüğü. Bunları iyice karıştırıyoruz. Şöyle karıştırıyoruz ve istediğimiz bir dağ ve dağın ilk zemin rengini, ki koyu bir renktir, meydana getiriyoruz. Bunu yayıldıktan sonra bakın şu şekilde boyayı aşağıya doğru yayılın. Ondan sonra bir rul alın. Bunu bir rul diyoruz. Bu rul önemi burada fazla değil. Ama sonra göreceksiniz ki bu miktar çok önemlidir. Burada fazla sorun yaratmaz. Şuralarda diyelim ki çok güzel bir dağımız var. Şöyle sarp bir dağ meydana getirebiliriz. Bu sistemde istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Bu sizin dünyanız. Çok rahat, çok kolay bir şekilde her şeyi yapabilirsiniz. Şayet burada daha fazla yukarıya gitmiştir. Bunlar çok özgür bir şekilde bulutlarla ilgili, onlar birbirini çok severler. Bulutlar bir tarafta, dağlar bir taraf. Zaten her zaman haşir neşirler. Ve birbirine bazen yardım ederler. Kim bilir? Bakın böyle güzel bir şekilde, çok kolay bir şekilde boyayı fazlalığını spatula ile aşağı doğru çıkıyoruz ve bu rengi veriyoruz. O kadar detay var ki siz acayip dağlar yapabilirsiniz. Bu sizin dünyanız, çok güzel şeyler yaratabilirsiniz. Hiç üzülmeyin, çok kolaydır ve öğrenirsiniz. Evet, şuradaki fazla boyayı aşağı doğru çekiyoruz. Spatulanın sesinden anlıyorsunuz ki basınç bayağı kuvvetlidir. Burada dikkat edeceğiniz bir konu var. Bu boyayı şimdi aşağıya doğru bu hareketle yayılmaya ve onu tamamen aşağıya doğru çekmeye çalışıyoruz. Fakat burada dikkat edeceksiniz ki şuradaki boya gökyüzüne bulaşmasın. O zaman evet, şu şekilde fırçayı buraya koyup gökyüzüne bulaşmadan bunu gayet basit bir şekilde böyle çık. Gayet basittir. Böyle çık. Şurada hafif çapraz hareket yaparak buraya hafif bir boya verin. Bunlar gayet güzel ve rahat çalışabilen tekniklerdir. Gördüğünüz gibi bu işlem bitmiştir. Şimdi yine beyaz alıyorum. Ve dağlarda da aynı bulutlar gibi hafif bir kırmızılık var. O manzaranızı daha hoş ve dağınızı çok güzel ve yakışıklı yapacak. Bakın çok az alıyorum. Çok az. Spatulanın hemen köşesinde çok az bir miktar. Hatta güvenlik amacıyla ilk buraya vuruyorum. Sonra şu hareketi yukarıdan aşağıya bakın boyamayı yayılıyorum. Mümkünse ve icap ederse biraz yine kırmızı ona karıştırarak. Bu yayılma çok önemlidir. Spatula rahatlıkla size yardımcı olur. Yukarıdan aşağıya bunu çıkıyorsunuz. Evet, burada çok önemli bir konu var. Yani bir konu değil, şayet birkaç konu var. Beraber onları dikkat edelim. Spatulamızı ilk siliyoruz. Burada yukarıdan aşağıya çektiğimiz şu boya tabakası bayağı inceltmiştir.
Burada bir rul alıyoruz. Bu rul fazla olmaması lazım, çok da olmaması lazım. Dağımızı ışıklandırmadan önce söylediğim gibi şu eteğindeki boyaya biraz çapraz hareket vererek orada bir sis havası veriyorum. Bu çok güzel bir efekt yaratacak sonra. Gördüğünüz gibi gayet basit bir şekilde bakın. Şurada hemen bir sis havası verdim. Dağımız şayet şu taraflarda sis basmıştır. Dolayısıyla bu çok kolay bir şey. Evet, bu rul boyayı nasıl aldığımı gösterdim size. Şimdi önemli olan bir konu var. Bunu spatula çok güzel bir ekipmanınız. Bunu nasıl çalışacağımız beraber göreceğiz. Çok önemlidir bunu. Bakın şurada iki parmakla tutarak tamamen tuvale doğru yatay bir şekilde ve çok rahat bir şekilde bunu çekmeniz lazım. Eğer fazla basınç yaparsanız slide şeklinde oluyor. Yani bütün boyayı verecek ve efektleri görmeyeceksiniz. Dolayısıyla şu iki parmakla bunu tutup çok yumuşak bir şekilde ilk tepeden başlıyoruz ve tepeden ilk vuruşu yapıp sonra hafif bir şekilde aşağıya doğru çıkıyoruz. Şu efektler çok önemlidir ve bu kırıklar önemli. Dolayısıyla bunları vermeniz bir tek eğer bunu iki parmakla tutup yumuşak bir şekilde çıkarsanız her zaman sonuç verecek. Bakın ne oldu? Alttaki boyayı aldı ve bu çok tehlikelidir. Bunu hemen siliyoruz. Yine spatulamız temizdir. Bir kesit daha alıyoruz veya bir rul. Aynı şekilde. Şurada yine bu taraftan ışık alıyor dağımız. Onu yine bu şekilde çok rahat bir şekilde bakın böyle aşağıya doğru çıkıyoruz. Yavaş yavaş karlı bir dağ meydana geliyor. Fakat burada çok önemli bir konu var. Bu efektleri verirken ikinci kere eğer üzerinde gelirseniz bütün o efekti kaybediyorsunuz ve o kadar güzel yaptığınız efektleri mahvediyorsunuz. Dikkat edin. Bu bir vuruşludur ve bir vuruşla hallolacak ve dolayısıyla zaten hizli manzara dediğimiz bundan meydana geliyor. Eğer siz bu sistemi klasik sistemde çalışmak istiyorsanız şayet bir gün vaktinizi alıyor. Fakat gördüğünüz gibi hemen meydana geliyor ve gelişiyor. Şayet şu kısım, gördüğünüz kısım arkadan ışık almıştır. Kolaydır. Dar alanlarda küçük spatulayı kullanın. Hiçbir sorun değil. Fakat bunu kullanırken boyayı bir tarafından yükleyin. Hepsi değil. Çünkü küçük bir alan istiyoruz. Buraya hafif bir vuruş yapsanız yeter, zaten gösterir kendisini. Eğer fazla boya gelirse şunu buraya koyup ileriye iterek onu halledebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Gördüğünüz gibi. Peki, şimdi dersiniz ki gölgede nasıl oluyor? Bu taraftan ışık alıyoruz ve bu karlı havaya yarattık. Tabii ki bunun gölgesinde başka bir renk olacak. Dolayısıyla yine spatulamızı alıyoruz. Fark etmiyor, isterseniz büyük spatulayı alırsınız, istemezseniz küçük spatulayı alın. Bu size bağlı. Şuradaki biraz boyayı alıyoruz, beyazı alıyoruz. Şu maviyi, açık mavi veya çivit mavi ile karıştırarak bir gölge rengi meydana getiriyoruz. Hoş bir mavi. Genellikle karlı dağlarda gölgeler bu renkte kendini gösteriyor. Biz de o renkleri kullanıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra yine burada spatulamızı havlu üzerinde siliyoruz ve yine burada da gördüğünüz gibi bir kesit alıyoruz. Buradaki aldığınız kesit fazla olmazsa daha iyidir. Çünkü kontrollü olacak. Buraları gölge gördüğünüz gibi koyarak aşağıya doğru çıkabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradaki maviliği veriyoruz. Bazı kırıklar var. Buralarda devam ediliyor.
siliyorsunuz. Yine bir kesit alıyorsunuz. Bakın şuralarda gölgede aynı şekilde bu taraf nasıl çıkmışsınız bu tarafta aynı şekilde çıkabilirsiniz. Sınırları belli edebilirsiniz. Daha sonra çekmek kolaydır. Şimdi büyük fırçayı alıyoruz. Burada tamponlama çok önemlidir. Bu yalnız dağın eteğindeki vuruşları yapıyoruz. Bakın bir ileri bir geri. Fazla yukarıya gitmiyoruz. Şurada sisli bir hava amaçlıyoruz ve burada ışık azdır. Ve ondan sonra bunu vurduktan sonra hafifçe böyle yukarıya doğru çekiyorsunuz. Çok hafif bir şekilde. Gördüğünüz gibi burada dağın eteğindeki karın azlığı ve burada gölge oluşunu gösteriyor. Burada geldiğiniz zaman bu hareketi onun tersine hareket ediyorsunuz. Ve bu şekilde boya olduktan sonra hafif yukarıya doğru gördüğünüz gibi böyle bir dağlı, karlı bir dağ yaratabilirsiniz ki bunun çok efektleri var ve çok çeşitleri var. Biz yalnız tekniği öğrenseniz diye yalnız bir tanesini yaptık. Yukarıda da gördüğünüz gibi bulutlarımız var. Gördüğünüz gibi gökyüzü, bulutlar ve dağları yaptık. Şimdi ağaçlar ve sular. Bunlarla çok güzel bir manzara yaratacağız. Çok hızlı gelişecek. Fakat onların detaylarını ve efektlerine dikkat edin. Unutmayın bu sistem hem hızlı gelişiyor ve hem çok kolaydır. Şimdi burada beyaz kısmı hafifçe yine Talu Blue veya açık mavi, azıcık da Persian Blue ona ekleyerek veya koyu lacivert iyice tamponluyoruz. Buraya boyayı çok az vermek istiyorum. Dolayısıyla böyle zamanlarda fırçanın basıncını çok yavaş bir şekilde azaltıyorsunuz. Ve buralarda bakın şimdi eğer buraya bir su düşünsek hareketimiz değişiyor. Hareketimiz değişiyor ve yatay hareket yapıyoruz. Şu dağın eteğindeyiz, sisi kaybetmiyoruz. Bunu başlamadan önce ben resim hakkında bir şey söylemek istiyorum. Resim aslında bir terapidir. Ve resimle uğraştığınız zaman bütün stresinizi atıyorsunuz. Şu anda Amerika'da herhangi Allah korusun bir kötü hastalık diyelim mesela kanser veya depresyon muhakkak doktorlar hastaları atölyeleri, resim atölyeleri yolluyorlar. Bu sistemi veya herhangi bir resimle uğraştığınız zaman stres atıyorsunuz, çok mutlu oluyorsunuz. Evet, bunu yatay hareket yaparak bu şekilde kaynaşmaya çalışıyoruz, harmanlıyoruz. Bu şekilde çok silik bir ortam yaratıyoruz. Bu tablomuzda daha sonraki aşamalar bize yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi şuradaki sis alanı saklıyorum. Çünkü resimlerde bu sis alanı çok güzeldir ve çok güzel görünüyor. Ben şimdi burada çok uzaklarda bir ağaçlar varmış gibi bir çalışma yapmak istiyorum. Bunun ilk yapacağımız şey boyasını yaratmak. Şu koyu renkli boya yani dağın eteğindeki kullandığımız boyayı alıyorum. Şurada biraz beyaz karıştırarak
Bakın şöyle, bunu kurşunu mu diyorsunuz veya mavi beyaz diyelim, artık şu renk gördüğünüz gibi yaratıyorum. Gördüğünüz gibi hoş bir mavi yaratıyoruz. Biraz rengi açık olması lazım ki uzaktaki ağaçlar her zaman fludur. Yani net değil. Böyle varla yok arasında. Burada yuvarlak fırçayı kullanıyorum. Bu çok kullanışlı bir fırça. Bakın şöyle vuruşlar yaparak gördüğünüz gibi bu kadar fazla da değil. Böyle uygun bir miktar boya alarak ve burada vuruşlar yaparak çok uzakta ağaçlarımı gerçekleştiriyorum. Çok kolaydır. Çok kolay ve çok rahat çalışabilirsiniz ve çok çabuk gelişiyor. Ağaçları çalışırken simetrik çalışmayın. Ağaçlar doğal olarak birisi yüksektir, birisi kısadır, birisi şu şekilde. Yani bunları çok dikkat edin. Eğer simetrik çalışıyorsanız bu sefer ağaçlarınız pek güzel çıkmaz. Gördüğünüz gibi bu ağaçlar varla yok arasında ağaçlarımız. Sonra büyük fırçamızı alıyoruz ve bunları tamponluyoruz. Daha ziyade harmanlıyoruz ve fazla boyaları bu şekilde dağıtıyoruz. Çok hoş bir sisli hava yine eteklerinde görüyorsunuz. Şu manzara, genellikle manzaralarda sisli hava her zaman güzel gözüküyor. Bakın şurada hemen iyice karıştı. Liquid White sayesinde gayet güzel ve rahat bir şekilde bunları yaptık. Şimdi script liner alıyoruz. Bu script liner çizgi ya iğne fırçadır. Bu size çok yardımcı oluyor küçük detayları çizmek için. Ağaçların uzaktaki dallar veya herhangi bir şeyi bununla yapabilirsiniz. Ve ne kadar eliniz titriyorsa o kadar güzel detaylar yapabiliyorsunuz. Zaten bu sistem titrekler için yaratılmıştır. Bunu unutmayın. Evet. Boyamızı bayağı sıvı hale getiriyoruz. Yani mürekkep şeklinde. Burada bayağı tiner, kokusuz tineri karıştırarak gördüğünüz gibi akıyor. Yani bayağı mürekkep şeklinde. Akıcılığı çok yüksek olması lazım. Biraz siyah onu karıştırarak daha belirgin bir hale getiriyoruz. Ve devamlı fırçayı böyle çevirin. Böyle çevirin. Dolayısıyla bayağı iğne gibi oluyor ve rahatlıkla bununla çalışabiliyorsunuz. Evet, ağaçların gövdelerine çok silik bir şekilde varla yok arasında onları gerçekleştiriyoruz. Ve güzel bir görünüm veriyor. Bırakın elleriniz titresin, önemli değil. Ne kadar titrerse söylediğim gibi daha güzel şeyler yapabilirsiniz. Bunları böyle çok hızlı bir şekilde vurabilirsiniz. Uzaktan baktığınız zaman bunlar ağaçlar ve gövdelerini gösteriyor. Ve sizin resminize bir güzellik, ayrıcalık veriyor. Her zaman bunlar çok geçerlidir. Yukarıya doğru hareket edin. Unutmayın. Bu fırça devamlı böyle yuvarlanarak ucunu sivri hale getirdikten sonra çalışıyoruz. Yukarıya doğru dalları ve ağacın gövdelerini veriyoruz. Sonra bu aşamadan sonra büyük fırçayı alarak hafifçe yukarıya doğru çıkabilirsin. Çok hafif okşayın. Bu sistem zaten okşamalı bir sistem ve böyle okşadığınız zaman varla yok arasındaki şeyleri veriyor. Gördüğünüz gibi uzaktan bir ağaçlarımız meydana geldi. Şimdi onun çarpıcı bir hale getirmesi için ben bir katman daha koyu bir, yani daha bize yakın bir ağaçlar yapacağım. Onlar sizin resminize bir güzellik verecek. Dolayısıyla şu rengimizi
biraz daha burada Van Dyck veya kahverengi katılarak rengi biraz siyah, biraz Van Dyck belirgin olsun diye aynı renk üzerinde biraz daha koyu bir renk vermek istiyorum. Evet, güzel bir renk. Ben beğendim. Sizi bilmiyorum. Burada yine simetrik çalışmayın. Bırakın fırçanız doğal olarak hareket etsin. Vuruş, 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 vuruş. Bu sistem vuruşlu bir sistem. Unutmayın. Buradaki gövdeleri yine aynı renk kullanarak yine unutmayın. Script liner veya iğne fırçayı alıyorum. Ve buradaki rengimi biraz yine Van Dyck karıştırarak yine tiner alıyorum. Bakın o kadar bu yumuşak bir şekilde olacak. Mürekkep gibi böyle akması lazım. Gördüğünüz gibi. Ne kadar akıcı ise o kadar güzel ve rahatlık size kazandırır. Evet, bir deneyelim. Burada hiçbir sorun değil. Beğenmediğinizi hemen değiştirebilirsiniz. Ve bu ağaçların başlıyorum gövdelerini yapmaya. Fazla boya vermek istemiyorum. Çünkü bunlar ne kadar böyle silik ve ise hafif flu ise daha güzel görünecek. Şayet daha çarpıcı bir durumu bunu getirmek istiyorsanız bir katmer daha bunu ekleyebilirim. Ne dersiniz? Beraber bunu görelim. Şu rengimizi göz önünde tutarak çok az bir miktar sap green ona ekliyorum. Şimdi yavaş yavaş bize yaklaşıyorlar ve kendilerini gösteriyor. Doğal renkleri görünüyor. Uzaktakiler çok uzak olduğu için onlar flu şekilde ve yarı mavi veya şu renkler gözüküyor. Evet, şimdi biraz Prussian Blue, biraz yeşili aldım. Rengimi deniyorum. Biraz beyaz ona karıştırarak, biraz Van Dyck ona ekleyerek şu rengi meydana getirdim. Biraz daha sap green ona ekliyorum. Daha bir koyu Van Dyck ekleyerek ya kahverengi ekleyerek şu rengim gördüğünüz gibi bence fena değil. Bunu bir deniyoruz. Bu sistemin bir özelliği vardır ki bunu renklerinizi devamlı yaratıp deneyebiliyorsunuz. İlk bir deneme yapıyoruz. Eğer hoşumuza giderse devam ediyoruz. Hiçbir sorun değil. Fakat çalışırken aşamaları yukarıdan aşağıya böyle hareket edin. Evet, biraz yeşilimtırak ağaçlarımız belirmeye başladı. Söylediğim gibi hiçbir zaman simetrik çalışmayın. Bırakın fırçanız böyle dolaşsın. Vuruşlar yapın. Burada şimdi yavaş yavaş bir sahil veya bir toprak veya bir kaya ne derseniz yaparız. Dolayısıyla yine spatulayı alarak rengimizi biraz koyu hale getiriyoruz. Gördüğünüz gibi Van Dyck karıştırarak burada bir toprak, uzaktan görünen bir toprak rengi meydana getiriyorum ve deniyorum. Eğer güzelse devam ediyorum. Yoksa hemen değiştirebiliriz. Hiç merak etmeyin. Az bir miktar, bakın boyayı böyle aşağıya çıkarak yine az bir miktar veya bir rul alıyorsunuz. Burada yapacağınız önemli olan hareketiniz yatay ve su ile birleştiği için onu belirgin bir hale getirmeniz lazım. Ben şuradan başlarken bakın şöyle yatay hareketler yaparak çok yataydır. Spatula böyle hareket ediyor.
Burada su olayı katmerli verebilirsiniz. Şu anda işimiz burada bitiyor. Fakat bir yansıtma bence güzel olacak. Bunu yapmadan önce hafif şu kısmını büyük fırça ile bir vuruşlar yaparak böyle bir düz hale getiriyoruz. Şu kullandığımız renk burada vardır. Bunu aynı şekilde bakın, eğer ne kadar yukarıda ağacınız varsa onu aşağıya verebilirsiniz. Sahille birleştiriyorsunuz ve vuruşlar yine bakın tam onun tersine vuruşlar yaparak aşağıya iniyoruz. Şimdi bunu yukarıdan aşağıya direkt bir şekilde böyle değil, şöyle değil, direkt olarak çıkıyorsunuz. Çünkü eğer böyle veya şöyle çıkarsanız bu sefer sular sanki tablonun dışına akacak ve acayip bir şey olacak. Dolayısıyla gayet yumuşak bir şekilde bakın aşağıya doğru çıkın. Şimdi yatay bir hareket yapıyoruz. Bunu dikey yaptık. Yatay yaparak iyice harmanlamaya çalışıyoruz. Ve gördüğünüz gibi hemen yansıtma gerçekleşti. Ve gayet kolay bir şekilde sizin istediğiniz gibi ağaçlarınız suda yansıtmasını gösteriyor. Şimdi bu hale geldikten sonra önemli olan kaya ile su arasındaki bir çizgiler var. Ve resiminizi o çok güzel yapacak. Dolayısıyla bunu su hattı diyoruz. Su hattını yaparken biraz liquid white alıyoruz. Spatulanın ucunda bir şey görüyorsunuz. Dolayısıyla bu çok önemli. Ve burada su ile kara arasındaki hattımızı vermeye çalışıyoruz. Bu resime her zaman bir güzellik verir. Az boya kullanıyoruz. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi böyle gayet basit bir şekilde su hattımızı da belirlettik ve manzaremize değişik bir boyut verdik. Evet, şimdi burada düşünüyorum, şayet burada birkaç tane çam ağacı yapsak fena olmaz. Dolayısıyla her zamanki gibi koyu bir renk yaratıyoruz. Burada aslında bu rengimiz var, dağda kullandığımız bu rengimiz var. Bu sefer buna sapgreen daha fazla karıştırıyorum. Sapgreen karıştırdım. Yine gördüğünüz gibi çok koyu bir renktir ve biz zaten o koyu rengi istiyoruz. Evet. Şunu yarattıktan sonra bu sefer yelpaze fırçayı alıyoruz. Göreceksiniz ki bu yelpaze fırça ne kadar size yardımcı olur. Boyayı iyice böyle alın. İlk gördüğünüz gibi bir tane, yani çamımız nerede olmasını tespit ediyoruz. Bir vuruş yaparak. Ondan sonra dikkat edeceğiniz şey, fırçanın bakın bütün alanı değil, yalnız üst ve köşeleri kullanarak ve simetrik çalışmayarak düşünün. O çok önemli. Dolayısıyla böyle vuruşlar yaparak çamı meydana getiriyoruz. Çok basittir. Bakın simetrik çalışmayın, korkmayın ve vuruşlar yapın. Gördüğünüz gibi hemen gelişiyor. Aşağıya geldiğiniz zaman vuruşlarınızı daha büyük bir şekilde yapın. Bakın. Ve böyle devam edin. Ta geliyor, buralardan geçiyor. Çamımız aşağıya geldiği zaman tabii ki daha büyüyor.
Evet, buraya kadar düşünüyorum ben bunu. Çamımızı yaptık. Gördüğünüz gibi gayet basit bir şekilde gelişiyor. Şimdi bu yalnız olmaz. Muhakkak üzülür. Dolayısıyla ona bir arkadaş yapalım. Burada yine belirtiyoruz bir tane. Daha küçük bir arkadaşı yapalım onu. Bakın çok hızlı bir şekilde çamları yaptık. Şimdi hemen onları ışıklandıralım. Şu taraftan ışık alıyoruz. Dolayısıyla onları hemen hoş bir renkle ışıklandıralım. Şurada gördüğünüz gibi liquid white koymuştum. Ona buna karıştırarak biraz cadmium yellow ekleyerek böyle açık bir değişik bir renk yaratıyorum. Gördüğünüz gibi. Bunun koyuluğu veya açıklığı size bağlı. Nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Önemli olan doğru ışığı vermek. Çünkü eğer bu ortam güneş batımı ise muhakkak bu renkler değil ve değişiyor. Ona dikkat etmeniz lazım. Yine aynı şekilde bakın yine aynı şekilde yelpaze fırçayı alıyoruz ve ışıklandırmaya çalışıyoruz. Bir taraftan ışık aldığı için bu tarafı daha fazla ışık veriyoruz. Bak. Korkmayın. Bu sistem vuruşludur. Eğer korkuyorsanız katiyen bu sistemi yapamazsınız. Dolayısıyla çok cesur olmanız lazım. Eğer canınız istiyorsa bunları gövdelerine hemen bir spatula ve başka bir renkle verebilirsiniz. Bu çok kolay ve çok basittir. Dark sineği alın, biraz beyaz karıştırarak şu rengi yaratıyoruz. Şunu bir kesit alıyoruz ve dikkat edin her tarafı sürmüyoruz. Bazı yerlerine sürebilirsiniz. Hafif çekin şu tarafa. Boyayı aldıktan sonra koyduğunuz zaman hafif çekin. O kendisi gelişiyor. Gördüğünüz gibi çamları da şu taraftan ışık aldığı için onları ışıklandırdık, bu hale getirdik. Şimdi burada şayet ufak tefek çalılar ve kısa ağaçlar olabilir, fundalıklar. Onları nasıl yapacağınızı size öğretirim. Evet, başlıyoruz. Burada bakın şu boya yoğunluğunu görüyorsunuz. Bu çok önemli bu sistem için. Dolayısıyla fırçayı iyice iki taraftan yüklüyoruz. Ve yükledikten sonra şu şekilde bu taraf bak şu şekilde bunu vuruyoruz. Bu hale getiriyoruz. Bir kere daha iki taraftan bunu şu tarafı biraz hafif yamuk oluyor ve fakat bol boya alıyor. Şimdi burada bu böyle tutarak fırçayı hafif yukarıya doğru ve çok yumuşak bir şekilde vuruşlar yapabilirsiniz. Dikkat edin, şurada biçim vermeniz lazım. Dolayısıyla ağacın bu taraftan ışık almasını görüyorsunuz. Ara sıra boyanızı tazeleyebilirsiniz. Bunlar küçük fundalıklar veya şeyler olabilir, çalılar olabilir. Bu hal geldikten sonra spatulayı
Alın, burada çok eğlenceli bir şey yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra kim sizin resminize bakarsa diyecek ki ne kadar uğraşmış. Bakın çok kolay bir şeydir. Arka planda liquid white olduğu için zeminimiz beyazdır. Dolayısıyla burada herhangi bir vuruş yaparak, bakın çok önemli, dallar yaratabilirsiniz. Onlar resminize bayağı güzellik verecek. Şimdi koyu bir renk alarak Van Dyck'ı alıyoruz. Şurada bir sahilimiz var herhalde. Onu gerçekleştiriyoruz. Böyle bir sahil veriyoruz. Tabii ki bu sahil de bunun ışıklandırılması gerekiyor. Dolayısıyla yine dark scene alarak, biraz beyaz karıştırarak ve biraz liquid white alarak bunu mermerimsi bir hale getiriyoruz ve bakın tam karıştırmıyoruz. Şöyle bir tutam alarak ve yatay bir şekilde şöyle rahat bir şekilde hareket edin. Gördüğünüz gibi hemen gelişiyor. Eğer ya renginiz fazla aydınsa daha koyu renk kullanabilirsiniz. Şimdi bir yansıtma olayı var burada. Yukarıda nasıl bunları görüyorsanız aynı şekilde aynı boya ile aşağıya doğru yansıtmaya çalışıyoruz. Buralar bayağı karanlık oluyor çünkü ağaçlar çok yüksek. Dolayısıyla buraları tamamen kaplıyor. Şimdi büyük fırçamızı alıyoruz. Daha önce de gösterdiğim gibi yukarıdan hafif aşağıya doğru bir çekin. Çok yumuşak bir şekilde burada koyun. Dik olarak, tam dik olarak aşağıya çekin. Ondan sonra hafif böyle okşayın onu. Ve bu iş bitmiştir. Eğer daha çarpıcı, daha güzel renkler istiyorsanız kullanabilirsiniz. Biraz liquid white alın. Bu yellow ochre'ye ona ekleyin. Azıcık kırmızı da koyabilirsiniz. Biraz değişiklik yapalım. Söylediğim gibi boya oranı buralarda bayağı fazla olması lazım. Evet, bu 3 tane sarıyı birbirine karıştırarak biraz kırmızı verebilirim. Şuralarda hafif vuruşlar yapalım. Belki bu tarafa geldiğiniz zaman daha çarpıcı bir şey görüyorsunuz. Buralarda güzel bir kırmızılık var. Sanki sonbahar gibi veya çiçekli bir ağacınız. Şayet buralarda da bir tane vardır. Aynı şekilde bunları aşağıya bir yansıtalım. Gördüğünüz gibi onları da aşağıya veriyoruz. Evet, aşağıya doğru çiziyoruz. Şöyle çok hafif, çok hafif. Varla yukarısında. Ve sonra şu tarafta. Evet, şu yansıtmayı da yaptık. Şuradan başlıyoruz ve katmerli gidiyoruz. Daha güzel olacak.
devamlı spatulayı silin. Fakat sularda bazen hafif hareketler var. Şu hareketleri verebilmek için buralarda hafif vuruşlar yapın. Çok ince vuruşlar yaparak evet. Şimdi şu tarafta da bir ormanlık bir ağaçlar ya daha büyük bir ağaç atabiliriz. Zaten bu bizim dünyamız, istediğimiz şeyi yaparız, bunu unutmayın. Başlayalım bakalım ne. Bir numara fırçayı, 2 de olabilir, hiç fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Bu sistemde özelliği şudur. Her fırça öteki fırçanın yerine geçebilir. Dolayısıyla hiçbir sorun yok. Evet, yukarıya doğru ağaçlarımızı bir canlandıralım. Ben daha önce bunu işi vermeden önce script liner alıyorum ve buradaki koyu renkten kahverenkli biraz dark sienna karıştırarak biraz beyazı ekleyerek bir ağacın gövdesini canlandırmak istiyorum. Dolayısıyla boyam biraz sıvı hale getiriyorum. Yine dark sienna. Unutmayın, bu ağacın gövdelerini spatula da yapabilirsiniz. Hiçbir sorun değil. Bütün fırçalar birbirinin yerini geçerek çalışabilir. Bu zaten bu sistemin özelliğidir. Boyayı incelterek şu hale getiriyorum. Ve iyice mürekkep gibi olduktan sonra işimize başlıyoruz. Şayet buralarda böyle bir gövde var ve kendini gösteriyor. Script Liner çok güzel bir yardımcınızdır. Dolayısıyla istediğiniz efektler ve dalları verebilirsiniz. Burada da söylediğim gibi ne kadar eliniz titriyorsa o kadar güzel şeyler yapabilirsiniz. Şayet bir tanesi buralardadır. Burada serbestsiniz. Bütün fırçaları yerine kullanabilirsiniz. Fakat vuruş şekilleri değişiyor. Bakın, şuradan başlayın. Fakat bu fırça daha ince yaprak veriyor. Eğer daha ince yapraklı bir ağaç yapmak istiyorsanız bunu kullanın. Çok güzel sonuç veriyor. Unutmayın, her tarafı ışıklandırmıyoruz. Dolayısıyla bu taraftan ışık aldığına göre ağırlıklı ışığımızı buradan veriyoruz. Aslında değişik efektler ve değişik renkler verebiliyorsunuz. Hiç üzülmeyin. Burada sizin dünyanız ve dolayısıyla her şeyi yapabilirsiniz. Biraz liquid white alın. Biraz Hint sarısı. Biraz da sarı ekliyorum. Evet. Hemen birkaç renk yaratarak başlıyoruz. Da eğlenceli olur. Şayet şurada daha fazla ışık almıştır ve biraz değişik şeyler görebiliyorsunuz. Ve umarım sizinle
Sizin de evde muhakkak bunları uygulayarak çok güzel, harika resimler yapacaksınız. Hoşça kalın.